Tarih kitaplarında bize yıllarca anlatılan o meşhur hikayeyi muhtemelen hatırlarsınız. Türkler Talas Savaşı'nda Araplara yardım etti. İslamiyet'i çok beğendi ve bir günde kitleler halinde Müslüman oldu. Gerçekten buna inanıyor musunuz? 1000 yıl boyunca gökyüzünün sonsuzluğuna, bastığı toprağın kutsallığına, atalarının ruhuna tapan ve her şeyden önemlisi özgürlüğüne, ölümüne düşkün bir millet bir savaş meydanında gördüğü yeni bir inanç için tüm geçmişini bir gecede çöpe atmış olabilir mi? Tabii ki de hayır. Bu işin arkasında ders kitaplarının yazmadığı, sansürlediği acımasız katliamlar, devasa bir jeopolitik kumar, yüzyıllara yayılan bir kültürsel adaptasyon ve tarihin gördüğü en büyük ters köşe hikayesi. Bugün o tozlu sayfaları ardına kadar açıyoruz ve Türklerin büyük dönüşümünün gerçek hikayesine bakıyoruz. Hikayeyi gerçekten anlamak için takvimleri 700'lerin başına sarmamız ve haritaya bakmamız gerekiyor. O dönem dünya haritası kelimenin tam anlamıyla çalkalanıyor. Güneyde İslamiyet'i bir bayrak haline getirmiş ve durdurulamaz bir askeri güç olarak yükselen Emevi İmparatorluğu var. O dönemin süper gücü olan Sasani İmparatorluğunu haritadan silmişler. Kuzey Afrika'yı geçmişler ve İspanya'ya dayanmışlar ve gözlerini dünyanın en zengin ticaret rotasına, yani İpek yolunun kalbi olan Türkistan'a dikmişler. Kuzeyde ise bizim Bozkır'ın çocukları var. Büyük Göktürk İmparatorluğu parçalanmış. Geride birbiriyle rekabet eden şehir devletlerine ve beyliklere bölünmüş, siyasi birliği olmayan dağınık bir Türk coğrafyası kalmış. Ve o dönemin Türk dünyası bugünkünden çok ama çok farklı. O bir tapınağa ya da camiye kapanıp dua etmiyor. Atının üzerinde uçsuz bucaksız Bozkır'da gezerken başını göğe kaldırdığında Ulu Tengri'yi hissediyor. Onun için bastığı toprak kutsal, içtiği su canlı, sığındığı dağların bir ruhu var. Türk doğayla savaşıyor ama doğaya tapıyor. Din onun için kurallar bütünü değil, yaşamın ta kendisi. İşte tam bu noktada iki zıt dünya görüşü o bereketli topraklarda karşı karşıya geldi. Çölün insanı için toprak fethedilmesi, sınır fıkhına dahil edilmesi ve vergiye bağlanması gereken bir mülktü. Bozkır'ın insanı içinse toprak terk edilmeyecek bir anne, uğruna ölünecek bir bağımsız alandı. Bu iki zıt algı çarpıştığında Türkler Arapları ne güzel bir din getirmişler, hadi hemen kabul edelim diyerek karşılamadı. Tam 40 yıl boyunca her vahada, her su önünde, her vadide amansız bir savaş başladı. Türkler bağımsızlıkları için kelimenin tam anlamıyla canlarını dişine taktılar. Şimdi okul kitaplarının genellikle buraları hızlıca geçelim diyerek sansürlediği tarihin en karanlık ve en acı dolu sayfasına geliyoruz. Emeviler Horasan valisi olarak Kuteybe bin Müslim adında bir general görevlendirdiğinde takvimler 705 yılını gösteriyordu. Kuteybe sıradan bir asker değildi. İnançla bilenmiş muazzam bir askeri deha ama aynı zamanda merhamet kelimesini sözlüğünden tamamen sildirmiş acımasız bir fatihti. Stratejisi çok netti. Mutlak itaat ya da mutlak yok oluş. Baykent, Buhara, Semerkant, İpek yolunun bu parıldayan zengin mücevher şehirleri tek tek kuşatıldı. Türk beylikleri yaklaşan tehlikenin büyüklüğünü anlayıp birleşene kadar iş işten geçmişti. 710 yılında Talkan şehrinde yaşananlar Türk hafızasından 100 yıl boyunca silinmeyecek bir travmaya dönüştü. Şehir düştüğünde teslim olan binlerce Türk savaşçısı ve sivil ibreti alem olsun diye yolların kenarlarındaki ağaçlara asıldı. Kilometrelerce uzayan ticaret yolları cesetlerin gölgesiyle karardı. Nehirler günlerce kırmızı aktı. Hemen ardından Kutan şehrinde de benzer bir katliam yaşandı. Peki bu adamların derdi sadece yeni bir inancı yaymak, insanları hak dininle tanıştırmak mıydı? Hayır. İşin arkasında muazzam bir ganimet ve güç hırsı vardı. Emevi saraylarının o dönemki lüksü talan edilen altınlar ve köleleştiren insanlarla finanse ediliyordu. Ve daha da önemlisi, Emevilerin uyguladığı İslam'ın özü tamamen aykırı olan mevali politikasıydı. Mevali, İslam tarihinde fetihlerde Müslüman olan Arap kökenli olmayan gayri Arap Müslümanlara verilen attır. Emeviler döneminde bu gruplara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmış ve ağır vergiler uygulanmıştır. Müslüman olsanız bile ikinci sınıf insandınız. Bir Arapla eşit şartlarda yaşayamaz, onunla evlenemez, devlet kademelerine gelemezdiniz.
değilsiniz. Müslüman olsanız dahi sizden hala gayrimüslim vergisi alınmaya devam edilirdi ve orduda en ön saflarda ölüme siz gönderilirdiniz. Şimdi dürüstçe kendimize şu soruyu soralım. Şehirleri yağmalanmış, tapınakları yıkılmış, çocukları kılıçtan geçirilmiş ve en önemlisi teklif edilen yeni dinde bile ikinci sınıf insan olarak görülen bir halk bu dini neden kabul etsin? Tabii ki de kabul etmediler. Türkler bir kuşak boyunca İslam'ı bir iman, bir hidayet rehberi olarak değil, bir işgal, bir zulüm ve Arap milliyetçiliğinin baskı aracı olarak gördü. Eğer tarih burada dursaydı bugün ne Türkiye'nin ne de Orta Asya'nın İslam dünyasıyla en ufak bir bağı olmazdı. Ama tarih en sevdiği şeyi yaptı ve sahneye yepyeni bir aktör sürerek muazzam bir kırılma noktası yarattı. Takvimler 751 yılını gösterdiğinde sahneye doğudan devasa bir güç dahil oldu. Çin İmparatorluğu. Çin orduları yüz binlerce askerle batıya doğru amansız bir yürüyüşe geçmişti. Çin'in amacı çok netti. Göktürklerin yıkılmasıyla oluşan o otorite boşluğunu fırsat bilip bütün Orta Asya'yı kalıcı olarak yutmak. İpek yolunun tek hakimi olmak ve Türk kimliğini tarih sahnesinden tamamen silmek. Bu sırada İslam coğrafyasında da çok büyük bir devrim yaşanmıştı. Emevilerin o ırkçı ve o kibirli tutumuna dayanamayan halklar ayaklanmış, Emevi hanedanını devirip yerine Abbasileri getirmişti. Abbasiler Emevilerin aksine Arap milliyetçiliğini reddeden, daha kucaklayıcı, daha evrensel bir siyaset güdeceklerini ilan ediyorlardı. Ancak Abbasilerin önünde büyük bir problem vardı. Çin ordusu sınıra dayanmıştı ve Abbasilerin tek başına bu devasa gücü durdurması imkansızdı. İşte tam bu noktada o topraklarda yaşayan Karluk Türkleri tarihin en büyük, en riskli kumarını oynadı. Önlerinde iki seçenek vardı. Ya kendilerini geçmişte katletmiş, acı hatıraları hala taze olan Araplarla ittifak yapacaklardı ya da kendilerini asimile etmek, köklerini kazımak isteyen kadim düşmanları Çin'e boyun eğeceklerdi. İki şerden birini seçmek zorundaydılar ve bağımsızlıklarını korumak adına Abbasilerin yanında yer almaya karar verdiler. Talas Nehri'nin kenarında iki dev ordu karşı karşıya geldi. Günlerce süren çarpışmalarda iki taraf da yenilmedi. Savaş Çin ordusu lehine dönecekken Karluk Türkleri beklenmedik bir anda savaş meydanına girdi ve Çin ordusuna arkadan sert bir darbe vurdu. Çinliler neye uğradığını şaşırdı. Ağır bir bozguna uğradılar ve darmadağın oldular. Bu savaş Çin'in batıya ilerleyişini tam 1000 yıl boyunca durdurdu. Ama bizim hikayemiz açısından asıl önemli olan şey başkaydı. Talas Savaşı, Türklerin kitleler halinde Müslüman olduğu yer değildir. Talas, Türklerle Müslümanların ilk kez birbirine düşman olarak değil, silah arkadaşı olarak baktığı yerdir. Siperlerde, o savaş meydanının toz dumanı arasında ön yargılar eridi. Nefret duvarları yıkıldı. Güven olmadan iman olmazdı. Ve o güven Çin'e karşı omuz omuza savaşırken Talas'ın çamurlu sularında kazanıldı. Talas'tan sonra ne oldu? Saraylardan emirler çıktı. Herkes bir günde mi din değiştirdi? Hayır. Türklerin İslam'ı kabul edişi kılıç zoruyla ya da resmi yazılarla yukarıdan aşağıya bir emirle olmadı. O süreç pazar yerlerinde, kervanlarda ve önemli bozkırların ortasında çadırlarını kuran dervişlerin arasında aşağıdan yukarı doğru ve yavaş yavaş derinden gerçekleşti. Burada çok önemli tarihsel ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Türkler Abbasilerin felsefi kitabı ve kurallarla örülü İslam anlayışını ilk etapta benimsemedi. Çünkü o ağır hukuk kuralları ve şehirli yaşam tarzı Bozkır'ın göçebe dinamik ruhuna çok uzaktı. Türklerin kalbini fetheden şey Horasan'da yükselen tasavvuf ekolü oldu. Gariptir ki bu dervişlerin anlattığı tasavvuf ile Türklerin eski Tengri inancı arasında muazzam bir gizli uyum vardı. Bozkır'a gelen Horasan erenleri Türklerin yabancı olduğu bir dil konuşuyordu. Aslında onlar Şaman'ın gök tanrısına Allah diyorlardı. Şamanizmdeki doğadaki her şeyin bir ruhu vardır. Doğaya saygı duyulmalıdır inanışına dervişler vahde-i vücut yani evrendeki her şey yaratıcının bir parçasıdır. O yüzden yaratılanı severiz, yaradandan ötürü diyerek yaklaşıyorlardı. Türklerin o eski asil alp yani savaşçı, yiğit, adalet dağıtan insan ideali İslam'ın gazi kavramıyla cuk diye oturdu ve ortaya alperenlik gibi muazzam bir sentez çıktı.
Arap coğrafyasındaki kadın sosyal hayattan tamamen soyutlanan biriydi. Türk'ün karakterine zıttı. Çünkü Türk kadını bozkırda özgürdü. At biner, ok atar. Erkeklerle yan yana savaşır kurultaylarda. Devlet yönetiminde söz sahibi olurdu. İşte tasavvufun o esnek, sevgi dolu, kalbe dokunan yorumu sayesinde Türkler kendi benliklerini, özgürlüklerini ve karakterlerini ezmeden onları koruyarak İslam'ın mistik dünyasına geçiş yapabildiler. Hoca Ahmet Yesevi gibi İslam'ın Arap kültürüyle değil, Türkçe hikmetle anlattılar. Onlar kılıç soruyla boyun eğdirilemeyen bu hırçın kavmi sevgiyle ve derin bir felsefeyle fethettiler. Ve şimdi sıkı durun. Çünkü tarihin en büyük ironisine, en muazzam ters köşesine geliyoruz. Abbasiler Türklerin o muazzam askeri dehasına, at binme, ok atma yeteneklerini fark ettiklerinde onları ordunun merkezine almaya başladılar. Hatta sırf Türk askerleri Araplara karışıp savaşçı özelliklerini kaybetmesin diye Samerra adında sadece Türklere özel devasa bir askeri şehri kurdular. Abbasilerin buradaki amacı netti. Türkleri kendi tahtlarını, saraylarını koruyacak birer paralı asker, yani Memlük olarak kullanmak. Ama Abbasi halifesinin unuttuğu çok önemli bir şey vardı. Bozkır'ın kurdunu altın kafese de koysanız onu evcilleştiremezsiniz. Kısa süre içinde o köle dedikleri askeri dehalar Abbasi sarayında halifelerini tahttan indirip canlarını istediğini tahta çıkaran gizli liderler haline geldiler. Karahanlılar, Gazneliler ve nihayet Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun sahneye çıktığında bu durum tamamen tersine dönmüştü. Bu tarihin en garip, en muazzam cilvesidir. 8. yüzyılda İslam orduları tarafından şehirleri kuşatılan, yağmalanan ve kılıçtan geçirilen bir halk 11. yüzyıl geldiğinde tüm İslam dünyasının mutlak lideri ve koruyucusu, hatta kalkanı haline gelmişti. 11. yüzyılda yapılan Haçlı seferleri İslam dünyasını haritadan silmek ve yok etmek içindi. Bunlar dalgalar halinde doğuya akarken karşılarında Türkleri buldular. Bağdat, Musul istilasıyla yerle bir edilip halifelik ortadan kaldırıldığında İslam medeniyetinin meşalelerini Kahire'de tutup dünyaya yön vermeye devam eden yine Türk Memlük Devleti'nden başkası değildi. Türkler bu dine sadece tabi olmadılar. Onu sırtladılar, korudular ve yüzyıllar boyunca onun bayraktarlığını yaptılar. Biz kimiz? Bugün arkamıza yaslanıp modern dünyada kendi hayatımıza bir bakalım. Anadolu'da, Balkanlarda, Orta Asya'da yaşayan inanç pratiklerine dikkat ettiniz mi? Hala türbelerin önüne gidip mum yakıyoruz ya da dilek diliyoruz. Hala ağaç dallarına bez parçaları bağlıyoruz. Ölen birinin ardından kırkı çıksın diye mevlid okutup helva dağıtıyoruz. Çocuğumuzun yakasına, evimizin duvarına bizi kötülüklerden korusun diye nazar boncuğu asıyoruz. Bunların hiçbiri Arap kültüründe ya da İslami kitap fıkhında yeri yok. Gördüğünüz bu ritüeller aslında 1000 yıl önceki o şaman dedelerimizin, ninelerimizin Bozkır'da bizi taşıdığı genetik hafızadır. Bizler Müslüman olurken eski kimliğimizi söküp çöpe atmadık. Onu yeni inancımızla harmanlayıp kendimize özgü, yepyeni ve kırılmaz bir zırh haline getirdik. Ne çöle tamamen teslim olup asimile olduk, ne de Bozkır'da izole kalıp dünyadan koptuk. Şimdi soruyu size, yani ekran başındaki izleyiciye sorma zamanı geldi. Sizce o gün Talas Nehri kenarında duran o Karluk savaşçısı Çin ordusuna karşı o oku fırlatırken 1000 yıl sonraki torunlarının kaderini, coğrafyasını ve kimliğini tamamen değiştirecek bir çağın kapısını açtığını biliyor muydu? Belki de bizler o gün o topraklarda verilmiş o büyük, o hayati kararın bugün hala yaşayan, nefes alan yankılarıyız. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, zili açmayı ve büyük bir dönüşüm hakkında düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tarihin bilinmeyen başka bir kırılma noktasında görüşmek üzere, hoşça kalın.